burası bizim baktığımız yeri gösteriyor olamaz. Oo, bayağı zor burası. İnmemi ister misin? Toza bulandık. Bakalım bizi ne bekliyor. İşte yoldan çıkmak böyle bir şey. Bir taraftan da kayıyor, o yüzden. Geldiğimiz yollara küçük kuru ekmekler attım, dönüşü bulalım diye. Biz nereye gidiyoruz Nazan? Biz Bilmiyorum. gidiyoruz, yalnız hava soğuyor. Şelaleye gidiyoruz. Şelale bulduk. Şelaleyi çekeceğiz. Kartallar uçuşuyor havalarda. Birazdan yol bitecek. Hadi bakalım. Oo. Hazır mısın? Madencilik mi? Mangan sahası mı? Demek ki neymiş? Neymiş? Yine Google'ın konumuna güvenmeyeceksin. Orman korucularıyla da konuştuk. Demek ki neymiş? Ama hiçbir şey almadan geldik ya. Ondan sonra böyleyiz. Ne yapacağız şimdi? Yani yapacak bir şey yok. Anca burada vakit geçirmek için. Ay, çöktük mü? Molamızı verelim canım, ne olacak? Bir saattir yol geldik. Nazo, Efendim, peki nereye gidiyoruz? nereye gidiyoruz? Çok güzel soru. Ben virajlara gidiyorum tabii yine. Bir artçı olarak böyle söylüyorum. Bir de bu da tuhaf bir şey. Ya arkadaş, gören de bizi çatır çutur virajlarda böyle yanı yatıyor falan zannedecek. Biz o kadar tecrübeli değiliz Nazan. Değiliz tabii ama toprak... Şaşırma kendini. Ya Toprak Razgatlıoğlu'na çok maruz kaldım bu aralar, muhtemelen ondan. Ya Toprak zaten o ayrı bir yetenek ve o Tabii bizim ki. gururumuz. Tabii ki maşallah. Şampiyonumuz o bizim ya. Maşallah, gerçekten gururumuz. Şimdi nereye gidiyoruz işin şeyine bakarsak? Yolumuz şu an, tabii bilenler belki tahmin ediyorlardır, yoldan anlayanlar. Fethiye çıkışında Göce'ye doğru yol alıyoruz. Evet. Ama Göce'nin tabii ki de o güzelim koylarına değil, dağlarına gidiyoruz efendim. Hadi bakalım, deniz tarafına değil dağlara çıkıyoruz diyorsun. Evet, Boşuna almadık bunu, o yüzden yoldan sapalım, yoldan çıkalım. kesinlikle. Zaten bu daha beni cezbeden tarafı. O yüzden şöyle güzel yerler var, güzel köyler var. Umarım oraları buluruz. Sosyal medyanın azizliğine uğramayız. Vallahi gitmeden bir şey söylemek istemiyorum çünkü ilk defa gidiyorum. Nasıl bir tabiatla karşılaşacağımı da bilmiyorum ama muhtemelen şu karşıdaki dağlar ya da tepeler civarlarında bir yerler. Hadi bakalım. Bu yolu çok seviyorum. Neden? Neden? Orman yolu bir. Yol güzel. Dalaman Havalimanı'na da ulaşımlar Fethiye'den geldiğinizde ya da gittiğinizde bu yolu kullanıyorsunuz. O yüzden orman içi olması aynı zamanda daha keyifli bir yolculuk sağlıyor. Benim çok hoşuma gidiyor, bilmiyorum ama bir de bu yol üzerinde Güllüklü Koyu var. Bir de hemen aşağıda yolumuzun üzerinde Katrancı Koyu var. İnlice'yi geçtik ama değil mi biz? İnlice'ye gelmedik henüz. Gelmedik mi? Sonrasında da Göcek var. Ne kadar konuya hakimim değil mi? Sen şoförsün. Senin şeyin yola bakmak, kontrolde kalmak. Şimdi böyle giderken bir rüzgar sesi alıyoruz ya, bazen birbirimizin sesini duymuyoruz. Şu an beni mesela duyuyor musun bilmiyorum. Duyuyorum seni. Duyuyor musun? Duyuyorum tabii ki. He. Ama rüzgardan sanki böyle sesimiz uçuyormuş, o da gidiyormuş gibi geliyor. Ama belli bir hıza ulaştıktan sonra tabii ki hem rüzgar sesinden kaynaklı hem de interkomun bağlantı kalitesinden kaynaklı kopma ya da parazitlenme bazen olabiliyor. Ha, onun için anladım. Ama genelde duyuyorum yani. Zaten bunun için yapılmamış mı? Ben bazen duymuyorum işte, hani böyle kesik kesik geliyor ses. Hı hı. Şimdi birazdan sapaktan gireceğiz gibi gözüküyor. Çok keskin olması lazım girişin. Evet. Biraz yavaşlayalım. Evet, üst yol, bir araba geliyor. Gökçeovacık, doğru. Evet, Gökçe. Hippokame antik kenti diyor. Bakalım. Bakalım. Ama bu tabelayı da yeni koydular. Daha önce yoktu.
Bakalım bizi ne bekliyor. İşte yoldan çıkmak böyle bir şey. Tabii bu da normal yol. Stabilize ya da mıcırlı çakılı değil ama Burayı ana yoldan çıkmak iyidir ya. kesinlikle. Kaçınız burayı biliyor? Mesela Herkes biliyormuş ve biz bilmiyormuşuz. hakikaten bilenleriniz varsa burayı yazsanıza. Kaç kişi olduğumuzu en azından bilelim, bilen bilmeyen. Ben daha fazla gaza geliyormuşum. Her yeri bilmem lazım falan diye. Ya bu kadar yani enteresan bir sapak. Çok keskin bir virajın yanında. Evet, O yüzden de kaçırdın. biraz. Evet, Kaçırdın, Göce'ye dondurma yemeye gider geri dönersin valla. evet o da var. Oradan geri dönmek Çünkü gerekiyor. ondan sonra Göcek virajı yani. Oo, yükseliyoruz. Oo, Göce'yi görüyorum. Sen göremezsin şu an. Sen yola devam et bakmaya. Ben görüyorum. Bakalım bizi nerelere götürecek. Forza'yı aldığımızda şelale bulmaya gitmiştik değil mi? Ay evet. Şelaleyi kapattılar ya sonra. Bir anda durdu şelale. Şelaleye gidiyoruz. Şelale bulduk. Şelaleyi çekeceğiz. Şelale gittik. Biz gittikten yarım saat sonra durdu. Durdu. Sonra biz böyle şey. O da fake çıktı. Vallahi Ya demek ki şey demek lazım yani her gördüğüne sosyal medyada her gördüğüne rağbet etmemek gerekiyor. Şöyle bir yer böyle bir yer vay efendim falan bir gidiyorsunuz öyle bir anlatılmış oluyor ki yani ne bekliyor insanlar acaba hani gözünde o kadar büyütmüş oluyor ki hatta bununla ilgili ben gitmedim sen gittin ve gördüysen hani bilmiyorum Gürcistan'daki o iki tane figür var ya evet. Dino. Ali ve Nino. Ali ve Nino. Dino diyorum. Ali ve Nino. Onun mesela çok büyük bir videosu çekiliyor. Yani devasaymış gibi çekiliyor. Oysa ki o kadar büyük değilmiş. Evet. Mesela o da Normal bildiğin. sosyal medyada bu Ya mesela çok büyük. normal bir anıt heykel gibi değil. Tabii ki büyük yani bir görkemi var ama öyle müthiş de büyük bir şey değil. İşte onu bir çekiyorlar ki o bir de böyle şey gibi duruyor. Gökdelen gibi. O bu kadar büyük mü yapılmış wow falan diyorsun. Merak ediyorsun. Sonra gidenler diyor ki ya bu böyle değilmiş işte falan deyip gösteriyorlar. Onun gibi bir şey olabiliyor. Ama biz tabii her zaman bu işin ya minimumunda tutalım. Çok da yüksek bir beklentiyle gitmeyelim kafasındayız artık. Gidince de güzel bir şey görünce iyiymiş ya güzelmiş deyip memnun oluyoruz. Ya beklenti içine giriyorsun tabii ki. Evet. İnsanlar güzel fotoğraflar yüklüyorlar. Evet, Ama evet. gittiğinde öyle bulamayabiliyorsun. Evet bir de nasıl Kirlenmişlik anlamında söylüyorum onu. Evet ben de aynı şey için söylüyorum. Tahrip ediyoruz. Çok fazla tahrip ediyoruz. Çok yani. Pislik toplamaktan artık gerçekten tiksindik yani. Hepimiz. Bu kadar vurdum duymazlık gerçekten yoruyor. Ama artık Ya bizim değil gördüğümüz yerleri, gittiğimiz, bulduğumuz yerleri biz paylaşmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz ama daha sonra bizler gibi, sizler gibi temiz insanlar haricinde gelen diğer insanlar da kirletebiliyorlar. Yani kirleniyor işte görüyoruz. Öyle olunca da istem dışı sakınıyor insan. Yani. Evet. Cem Yılmaz'ın dediği gibi eğitim şart. Ya bunun eğitimi yok ya. Bu tamamen ahlak bilgisiyle alakalı. Evet ikisi de işte. Biz nereye gidiyoruz Nazan? Biz Bilmiyorum. gidiyoruz yalnız hava soğuyor sanki. Evet çıktıkça serinlik daha yükseliyor. Yalnız buralara da yani hakikaten bir şeyler yapılıyor böyle dağlara, ormanlara. Ne oluyor ya? Cidden yine Fethiye'de girmediğimiz, ilk defa daldığımız bir yol. Evet. Vakit buldukça bütün yollara dalacağız. Nazan, konuyla bağlaşık ama şu anda anlamı olmayan bir şey soruyorum hala yolda olduğumuz için. Hı. Kahve aldık mı yanımıza? O minik bir çıkınım var. Ya gidip de orada elleri avuşturup da ohlamayalım ondan sonra. Tüh demeyelim. Yok hani Keloğlan'ın arkasında bağladığı bir çıkını var ya. Evet. Onun gibi bir kahve termosum, 2 tane meyvem, 2 tane de çikolatam var. Bence yeterli. Ay, Hayatta kalmamıza yeter. harika mısın sen ya? Müthiş müsün? Yani depomuz
Ne kadar yeterse o kadarına müthiş olacağız. Evet, şimdi yollardan çıkınca da ben arkada zıplayıp titremeye devam ediyorum. Hıçkırık tutmuş gibi geliyor sesim, biliyor musun? Evet. O bir tane yol var. İtalya'da mı, nerede bir yerde, Transfagaraşan mı, Faragaşan mı ya da neresiyse, dönerken herkes hop devriliyor ya. Geçen gün Gördüm. seyrettirdim sana. Gördüm, evet. Çok acayip bir yol orası ya. Kısmet olur da gider miyiz diyorum. Kısmetse. Devrilmek için mi? Yok yok. Görmek, gezmek için. Hmm. Hangi niyetle gittiğin çok önemli. Dikkat et. Dikkat et. Her lafa dikkat et. Doğru söylüyorsun, Allah korusun. Evet. Aa bak nerelere geldik. Başka köyler bulduk. Şu ileride bir köy var. O köy bizim köyümüz müdür? Mazotumuz yok Nazan dermişim şimdi. Şaka yapıyorsun. Vallahi geri dönerim. Tam rampanın başındayken değil mi? Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi biz motor yani birkaç yıldır kullanıyoruz. Evet. 50 cc de olsa 125'lik, 250'lik ve sonuncusu bu. Bu motor kullanımına geçtiğimizden beri belki de küçük bir ilçede yaşadığımızdan kaynaklı da olabilir bilmiyorum ama İstanbul için de aynı şeyi söylüyorlar. Büyük şehirler için de motorla kullanım çok arttı, çok yaygınlaştı Türkiye'de. Bununla ilgili ciddi kurallar, denetimler, yasaklar diyeyim hani geliyor. Bu da güzel bir şey. Ben daha az arabaya ihtiyaç duymaya başladım. Yani İhtiyacın doğrultusunda, talep doğrultusunda. Heh. Şimdi aileni bindireceksen, çoluk çocuk herkesle beraber yapacak, gezeceksen ya da bir yere varacaksan, tabii muhakkak. taşıma anlamında evet. Hı hı, Yani kapalı ve korunaklı bir hı hı. araca ihtiyacım var. Ama gündelik işlerini, burası sıcak memleket, burada giy ve çık mantığında işlerini emniyetli bir şekilde götürebileceğin tabii ki daha kolay, daha az yakan, daha fazla yerlere ulaşmaya imkan veren bir taşıt yani bu. Hı hı, hı. Ne kadar büyük olduğunun önemi var ama çok da önemi yok aslında. Yani bu 125 cc'likler falan artık gerçekten evin giy ve çık aletleri yani. Şimdi İstanbul'da da büyük şehirlerde de trafik ciddi bir sorun. Motora daha çok insanlar rağbet ediyor. Dediğin gibi yani ailesini, çocuğunu falan taşımıyorsa ilk tercih olmaya başladı. Yani yaş skalası da fark etmeksizin Hı hı, hı hı. iki tekerlekli taşıt, buna Hı hı. elektrikli de dahil, vasıtalara talep çok fazla. Bir de yani alım gücüyle de alakalı artık. Çünkü Hı hı, en düşük yerli araçlar bile milyonların üzerinde. hı hı, hı hı. Bunlar bile baktığında fiyat artmaya başladı. En ulaşılabilir olanlar bile 100 bin liralardan başlıyor. Hı hı. 100 bin lira da az bir para değil Nazan. Tabii ki. Günümüzde. Forza'yı verdiğimiz genç kardeşimiz bile bir sezonluk çalışma parasıyla almış yani. Ama Allah herkese ne diyeyim kolaylık versin. Gönlünce olsun. Tabii herkesin Tabii, gönlünce olsun. gönlünce Allah olsun. gönlünce versin. Gönlünce versin ve kolaylıkla ödemeyi nasip etsin diyelim. Tabii bu arada manzarayı kaçırmıyorsun değil mi? Vallahi yok ben zaten manzaraya baktığım için bazen kaçırıyorum cümlelerimi. Evet nerelere geldik. Vallahi daha da enteresan bir hal almaya başladı. O inecek miyiz yoksa aşağılara doğru? Vallahi bilemiyorum Nazan. Kartallar uçuşuyor havalarda. Evet, çok keyifli yerlere geldik. İşte işin güzel tarafı bu. Dediğimiz şey de bu. Hı hı. Yoldan çıkalım dediğimizde güzel taraf bu. Keşke şu çam kokularını size yollayabilseydik. Var ya benim burnum her ne kadar mikrofondan belli oluyor mu bilmiyorum ama burnum tıkalı olduğu için genelde Evet. bazen flüt üfleyebilirim. Kusuruma bakmayın lütfen ama yani ben alıyorum yani şu kokuyu. Çok güzel. Başka dünyalar, başka bir hayat mümkün versiyonunu çekiyoruz şu anda. Evet. Colorado'da neymiş?
Road 66 neymiş ya? Bakar mısın şu yola? Şimdi giden biri yazacak. Şimdi- Gördün mü de söylüyorsun. Arkadan bir ses gelecek. Biz bir ülkemizi bitirelim de. Ondan sonrası. Valla kim ne derse desin bir başkadır benim memleketim. Evet. Doğru söylüyorsun. Püh, toza bulandık. Hı hı. O nereden çıktı ya öyle? Yerlerde hafriyat var gene buralar. Göz önünde olmayan yerler gibi. Maşallah biz göz önünde olmayan yerleri keşfedelim derken millet çoktan tahrip etmiş. Edilmiş zaten. Oo, Oy. çok güzelmiş ya. Tamam sen yola bak. Şurayı merak ettim ya. Hı hı. Burası zaten yol başıymış. Şuradan neyse devam edelim hadi. Hadi. Bizim Fuji Dağı değil mi o karşıdaki? Hadi bakalım. Oo. Hazır mısın? Evet. İyice serinledi. Üşümüyorum, sıkıntı yok ama hissettiriyor yani. Valla inanın nereye gittiğimizi bilmiyorum. Yol nerede bitecek onu da bilmiyorum. Sürprizlere açığız. Yani ama kötü değil yol. Şu an için iyi. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel. Yalnız buralara bir daha geldiğimizde içlikte falan gelmemiz lazım Nazo. Ya da böyle bir Temmuz Ağustos sıcağında geleceğiz gibi o diyelim. Vallahi bilemiyorum ama bayağı zor burası. İnmemi ister misin? Hayır. Şimdilik değil. Açık olan teker izi olduğu sürece sıkıntı yok. Madencilik mi? Mangan sahası mı? Aa, Enteresan. mangan çıkarılıyormuş. Kimse yok. Tüneller var burada, evet. Kimse yok ama. Neyse ben önüme bakayım da. Hı hı. Bayağı bir tünel var Nazan burada. Hı hı. Nerelere geldik biz? Bilmiyorum da bildiğin orada bir oyuk var. Evet. Çok fazla bir şey kalmadı.
Ondan sonra karşımıza ne çıkacak bilmiyorum. Zafer devam edenlerindir. Birazdan yol bitecek. Öyle mi Ma- görünüyor? Hı. Evet ama nereye geldiğimizi gerçekten inan hiçbir bilgim yok. Hiçbir fikrim de yok yani. Dur bakalım burada. İniyorum. Burası bizim baktığımız yeri gösteriyor olamaz. Bilemedim. Şunu bir sağlam bir yere alayım da. Şöyle şuraya. Demek ki neymiş? Neymiş? Yine Google'ın konumuna güvenmeyeceksin. Of. Yalnız Mangan mağaraları ve işletmelerini bile geçtik. Böyle acayip mağaralar vardı. Şimdi- Gördünüz işte. şimdi şu amcayla konuştuk da onu çekmek istemedik. Evet. O da bilmiyor. Yani dağın başında şöyle bir yere gelmişiz. Gerçekten hatta şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Şu zirvelere. İşte kaybolduk demek bununla örtüşüyor mu? Bence çok örtüşüyor ya. Evet, orman korucularıyla da konuştuk. Demek ki neymiş? Ama dedik ki bak, Kaybolalım dedik. al işte. Olsun, ben bundan yine keyif aldım. Şimdi kimsenin Burada olmadığı şöyle bir duracağım yerde. ya. Şöyle yoldan geçen orman müdürlüğünün ya da şeydeki arkadaşlara Bak çok iyi, dur bekleriz böyle. şöyle yapalım. Yok ya, ben bayağı keyif aldım. Yani şu an şu manzaranın olduğu yer. Aslında gideceğimiz yer şurasıymış. Şurası. Olsun ama ben buradan orayı izliyorum şimdi. Ne yapıyorum? Açıyorum kahvemi. Muzumu da alıyorum. Oturuyorum şuraya. Yani yapacak bir şey yok. Anca burada vakit geçirmek için. Ya da gideceğim orman korucularıyla birlikte çalışacağız yani orada. Aç artık, aç. Aç. Keyfimize bakalım. Ha, çıkmış zaten. O bile Açık mı gelmiş? tıngırtımızın sebebi o. Bu. Tam olarak bunu böyle almalısın. Ay. Ben şimdi nereye otursak diye bakıyorum. Tabii koltuk yapayım mı sana taşlardan? Olur, neden olmaz? Ben şimdi Kaybolalım, şuraya güzel tünemeyi manzara diye geldik ama hiçbir şey almadan geldik ya. Ondan sonra böyleyiz. Ne yapacağız şimdi? hiçbir şey almadık mı? Baksana, ben hayatta kalacağım her şeyi aldım ya. Şurada taşa otururum, ayaklarımı da sallarım vadiye karşı. O mis. Aslında gelmişken kekik falan mı toplasak buralarda? Abi gözüme çarpmıyor değil yani. Bari burada içelim kahvemizi, çıkınımızı. Vallahi ben oturuyorum yere. Vallahi nasıl istiyorsan öyle yap Nazo. Aynen öyle. Oh, süper. Bir türkü de tuttururum şimdi. Karşıki dağlar. Aman. Vallahi Tutar güzel. mısın? Bir saniye. Şunu tut. Tamam. Oh. Of, teşekkür ettim. Ay, çöktük mü? Molamızı verelim canım, ne olacak? Aa.
Bir saattir yol geldik. Muzum. Bana Dido verir misin oradan? Tamam, peki. Çocukluğum o benim. Ay ay. Bari enerji toplayalım dönüş için, değil mi? Çok eğleniyorum şu an. Allah'ın dağında muz yiyorum, kahve içiyorum, keyif yapıyorum. Belli bir yaştan sonra yaş güncellemesiyle gelen keyifler bunlar. Tadını çıkarmak bu değil mi zaten? Hı hı. Her yeri görebiliyorsun. Şurası kontrol kulesi. Şu taraf gözlem evinin olduğu yer. Ama biz tam ortada bir yerde yol bitti. Aslında yolda bitmedi. Yani şu tarafta aşağıda korucular, orman korucuları ağaç kesim ve işte işlemler falan yapılıyor. Artık oraya kadar da inmenin anlamı yok. İnsanlar çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Ormancılar da çalışıyorlar. Geri dönüyorlar işlerinden. Evet. Evet, mesaisi bitenler. Biz de gidelim Yapacak hadi. bir şey yok artık. Hava soğuyor. Gidelim. Tamam. Sineklere, arılara yem olmadan. Tamam. Sen şu çıkınlarımızı da bir toplayıver. Bitti. Evet. Sıkıntı yok. Karavandan kalma. Evet. Hadi bakalım. Ben teşekkür ederim beni dağlara getirdiğin için. Şarkı söylüyorduk. Dağlara gel dağlara. 2-3 gündür dağlar şarkıları vardı da. Geldik de. Çekti bizi. Yok, ben çok keyif aldım. Gerçekten çok güzel bir yer keşfettik. Sadece bitmemiş. Bu yolları da arşınlamış olduk. Yengemin bir lafı var ama onu burada söylemeyeceğim. Çok merak eden olursa özelden yazsın, ona yazacağım. Bugünkü vardiyamızın sonucunda nasıl bir atasözümüz var? Merak eden varsa yazsın Instagram'dan. Ona yazacağım. Hazır mısın? Ben de geliyorum. Hazırlanalım. Hazırım. Tamam. Etrafta bir şey bırakmadık. Hayır. Tamam. Sadece ayak izimi bırakıyorum. O kadar. Karbon mu? Yok, onu bırakmayayım. Hoppala. Hadi bakalım, bismillah. Açık mı bir taraf? Ayak. Açık, her zaman açık orası. Tamam. Biniyorum. Hı. Tamamdır. Hazırım. Tamamız. Haydi bakalım. Aslında böyle tecrübe kazanıyoruz. Farkında mısın? Evet. Burası güzel bir tecrübe noktası oldu. Dağ keçisi, bakar mısın bu araba? Kesinlikle öyle. Kaç kişiyi gömmüştür o var ya. Aman ya. Öyle. Evet. Yani buraların arabası ya. Rahmetli dedem almıştı. Babam, amcam kullandı. Etti bitti. Hala da torunlar üstünde geziyorlar. Doğru. Buralarda da yani özellikle daha çok, yani buralar demeyeyim, genel anlamda Anadolu'da hala çok kullanılıyor köylerde. Evet. Ya daha çok Karadeniz taraflarında o keçi dedikleri için. Şimdi gerçi onların yerine Dacia'nın o jipi vardı. Neydi ismi? Duster mı? Heh, işte o. Şimdi onlar daha çok revaçta ama yine de gücü yeten, yine güç mevzusuna geliyor mevzu. Gücü yeten Alıyor.
Evet, yeniliyor. Yenilerini alıyor. Bir taraftan da kayıyor, o yüzden. Arkadaşlar, eminim ki sizler çok daha tecrübelisinizdir. Tecrübeli olanlarınız vardır. Ama sürdükçe deneyim kazanılan bir şey. Her ne kadar anlatılsa da yaşayarak öğreniyoruz hayatı, bildiğiniz gibi. Mecbur. Bazen tay durmak gerekebiliyor. Teorikle pratik çok farklı şeyler bilgide. O yüzden evet, bir şeyleri yazıyla işte şununla bununla öğreniyorsun ama deneyime geçtiğin zaman, pratik yaptığında işte her şekilde öğreniyorsun. O da hayatta bunun güzel bir örneği. Her alanda görüyoruz. İstediğin kadar okulda aynen matematiği kullan ama hayatına sokmadığın sürece öğrenemiyorsun. Evet. Yolumuz neresi bizim? Şurası. Tabii çok konuşurken Yok, doğru gidiyoruz, evet. mağaraları da kaçırmayalım yine. Ben şey gibi neydi bu? Geldiğimiz yollara küçük kuru ekmekler attım, dönüşü bulalım diye. Oo, vay. Hangi masaldı bu? Hadi bakalım. Soruyorum. Ben masallara çok inanmam, o yüzden bilmiyorum. Hadi canım. Hansel'le Gretel ekmeği attılar yollara. Ormanda kaybolmamak için. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi bana tekrardan böyle hani şey sorsam bunu, kırmızı başlıklı kız derdim yani. Tamam, evet. Hikayenin yarım kalması da kötü bir şey değil aslında ya. Tabii canım. Hani böyle içimden şey diyorum. Yanında malzemen olsaydı, şurada çadır kursaydın, kamp kursaydın. Yok. Yani oraya kadar gitmemiz gerekiyormuş işte. Kesinlikle. Bazen de hikayenin yarım kalması güzel olanı. Gidemedik diye demiyorum ama kapanış budur aslında. Ne oldu bu kadar, anlamadım. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Doğada gezenleri bir şekilde yakalıyoruz artık. Aa, her şey yolda güzel. Keyif böyle bir şey. Ne manzaranın tadı bitiyor, ne yolun tadı bitiyor. Ama videonun sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Valla 3-5 sene önce olsa, şu yollarda kaybolmuş olsam herhalde çıldırmıştım. Artık çıldırmıyoruz. Artık çıldırmıyoruz. Her şey akışına bırakınca güzel oluyor. Görüyorsunuz, tanımadığımız insanlara el sallıyoruz ve selamlaşabiliyoruz yani. Keyfine varalım. Bir Aynen sonraki öyle. videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Kendinize iyi bakın.